Finans dünyasının görünmeyen tarafına hoş geldiniz. Bugün çoğu kişinin adını bile duymadığı ama trilyonlarca doları yöneten bir yapıyı inceliyoruz. Gölge bankacılık. Peki bu sistem tam olarak nedir? Nasıl işler? Ve neden bazı ekonomistler bu sistemden korkuyor? Hadi başlayalım. Adı biraz karanlık gibi geliyor değil mi? Gölge bankacılık deyince aklınıza yasa dışı işler gelebilir ama aslında durum çok daha karmaşık. Gölge bankacılık, resmi bankacılık sistemine dahil olmayan ama banka gibi kredi veren ya da finansal aracı görevi gören kurumların faaliyetlerine verilen isimdir. Bunlar genellikle düzenleyici denetim dışında çalışırlar. Bu sistemin aktörleri kimler? Bunları hemen isterseniz sayalım. İşte bunların bazıları. Serbest fonlar, para piyasası fonları, varlık yönetim şirketleri, mortgage şirketleri ve yatırım ortakları. Bu kurumlar genellikle yatırımcılardan topladıkları paralarla kredi verir ve menkul kıymet alım satımı yapar. Ama tüm bunları tıpkı bir banka gibi mevduat kabul etmeden gerçekleştirir. Diyelim ki bir serbest fon kurumsal yatırımcılardan 1 milyar dolar topladı. Bu parayla düşük faizli tahviller yerine daha yüksek getirili vaat eden şirket bonoları aldı. Şirketlerden borçlandı. Fon kazançları elde etti ve tüm bunlar klasik bir banka sistemine uğramadan gerçekleşti. İşte gölge bankacılık kısaca bu şekilde işliyor. Gölge bankacılığın bazı faydaları var. Bunlar neler hemen bakalım. Kredi arzını artırır, sermaye piyasasını derinleştirir, bankaların yükünü hafifletir, esneklik sağlar. Ancak her esneklik beraberinde riskleri de getirir. Gölge bankacılık sistemi denetimden uzak olduğu için büyük sistematik riskler taşıyabilir. 2008 finansal krizin baş aktörlerinden biri de buydu. Mortgage temelli menkul kıymetlerin bu gölge sistemde el değiştirmesi balonun şişmesini sağladı. Sonrasında da sistem çöktüğünde ise herkes büyük zarar gördü. IMF gibi kurumlar gölge bankacılığın büyüklüğünün dünya genelinde 60 trilyon doları aştığını belirtiyor. Yani bu sistem artık bir istisna değil, ana akımın bir parçası. Peki bu sistem tamamen yasaklamalı mıyız? Hayır. Ama sıkı denetim şart. Şeffaflık, risk kontrolü ve düzenleyici eşgüdüm olmadan sistem yani yeni krizlerin habercisi olabilir. Gölge bankacılık modern finansal sistemin hem bir destekçisi hem de potansiyel bir tehdidi. Eğer doğru yönetilirse ekonomik büyümeye katkı sağlayabilir ama göz ardı edilirse büyük sorunun habercisi olabilir. Eğer bu video sana faydalı geldiyse beğenip kanalıma abone olmayı unutma. Yorumlarda görüşlerini ve gelecek video önerilerini paylaşabilirsen çok sevinirim. Sonraki videoda görüşmek üzere.